Efsane doğru çıktı, Türkiye'nin petrolünü betonla kapatmışlar. Kulaktan kulağa hep söylenir dururdu da inanmazdık. Türkiye'de petrol kuyusu açtılar. Petrol çıktı, gözlerimizde gördük ama Türkiye zengin olmasın diye üzerine beton döküp gittiler. Meğer doğruymuş. Hakikaten petrol çıkan kuyular beton dökülüp kapatılmış. Peki kapatılan kuyularda ne oldu da petrol fışkırmaya başladı, günlük üretim nasıl arttı? Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini milletimle paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Peki bu kapatılan kuyulardan nasıl oldu da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır'daki kuyudan akan oluk petrolü paylaşabildi? Neden bu kuyular betonla kapatılmıştı? Şimdi nasıl petrol çıkarıyor? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu konudaki görüşlerinizi videomuzun altına yazmayı unutmayın. Türkiye'nin doğu sınırında neredeyse sıfır noktasında bile petrol çıkıyor. Irak, Suriye petrol zengini. Azerbaycan keza öyle, hem petrolü var, hem gazı. Romanya'da bile petrol var. Son olarak Güney Kıbrıs Akdeniz'de inanılmaz zengin gaz yatakları buldu. Peki Türkiye'nin neredeyse dört tarafı petrol ve gazla çevriliyken Türkiye'de petrol ve gaz bulunamaması tuhaf değil mi? Önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ardından uluslararası şirketler sismik raporlar doğrultusunda Türkiye'nin pek çok yerinde kuyular açtı. Karadeniz'de de petrol arandı. İlk etapta bazen çok sevindirici ön haberler de geldi. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Petrol ve doğalgaz yanında hemen her alanda benzer müjdelerin hazırlıkları içindeyiz. Pek çok yatırımı 2023'e kadar birer birer milletimizin hizmetine sunacağız. Ancak hatırı sayılır bir rezerv petrole ne yazık ki şu ana kadar rastlanmadı. Yine de Türk insanı, Türkiye'de petrol olduğuna inanıyor. Hatta bu petrolün maksatlı olarak çıkarılmadığını düşünüyor. Bir de kulaktan kulağa yayılan şöyle bir efsane var. Kuyu açtılar. Petrol de çıktı ama nedense petrol çıkan kuyuyu üzerini beton döküp kapattılar. Bakın Kastamonu'da 2021 senesinde konuşulan ve inanılan hikaye şu. 1958 yılında Amerikalılar Küre Dağları'nda 11 kuyu açtı. Kuyulardan petrol de çıktı. Halk kuyulardan petrol çıktığını bizzat gördü. Hatta köylülere, "Hadi zengin oldunuz, petrol denizinin üzerinde oturuyormuşsunuz" da dendi. Ama nedense sonra bir anda kuyuların üzerini betonla kapatıp mühürleyip gittiler. Mecliste bu konuyla ilgili soru önergesi bile verildi. Peki bunu niye yapsınlar? Bir kuyu açmanın en az 40-50 milyon dolardan başlayan, 200-300 milyon dolarlara kadar çıkan maliyeti varken petrol çıkan bir kuyunun kapatılması akla yatkın mı? Gerçek şu ki, açılan kuyular evet ekonomik değilse betonla kapatılıyor. Ancak bu kapatma işlemi petrol kanunu gereği yapılıyor. Çünkü arama yapan şirket, ister özel ister kamu şirketi olsun, açtığı kuyuda eğer üretim yapacak seviyede petrol bulamadıysa, aynen aldığı gibi bırakmak, kuyuyu kapatmak ve o bölgeden öyle ayrılmak zorunda. Petrol aramanın ve kuyu açmanın bir parçası da açılan kuyuyu kapatma süreci. İstatistikler gösteriyor ki petrol zengini kabul edilen bölgelerde bile, örneğin Kuzey Irak'ta, açılan her 10 kuyudan sadece ikisi ekonomik anlamda üretime değer bir rezerve sahip oluyor. Diğer 8 kuyu açıldığı gibi kapatılıyor. Kapatmanın petrol kanunu çerçevesinde belli kuralları var ve bu kapatma işlemi 1 milyon doların üzerinde bir maliyetle çıkarıyor. İsterseniz denizde kuyu açın, onu da kapatmak zorundasınız.
Evet, efsane doğru. Türkiye'de bugüne kadar petrol çıkan pek çok kuyu üzeri betonla kaplanarak terk edildi. Sebebi içinde üretime geçilmeye değer büyüklükte petrol olmaması. Ancak açılan kuyudan petrol çıktığını görenler duyanlar da efsaneyi kulaktan kulağa yaydı. Hele hele kuyular betonla kaplanınca efsanenin boyutları da büyüdü. Peki Türkiye'de petrol neden çıkmıyor? Aslında Türkiye'nin de petrolü var. Ancak Türkiye'nin yerüstü gibi maalesef yeraltı da çok girintili çıkıntılı bir yapıya sahip. Türkiye deprem kuşağında olduğu için sürekli yer altında kırılmalar oluyor ve küçük küçük çukurlar oluşuyor. Petrol, o küçük çukurların içinde birikmiş durumda. Yani geniş alana yayılmış bir yatak bulmak zor. Öyle olunca, açtığınız kuyuya harcadığınız para ile kuyudan çıkan petrolün getirisi bir ekonomik denklemde buluşmuyor. Peki kapatılan kuyularda ne oldu da petrol fışkırmaya başladı, günlük üretim nasıl arttı? Diyarbakır'da tüm sahalarda hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba, 1 ve Yenişehir, 1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli, 2 kuyularında, günlük üretime 6.800 varil ilave sağlandığını açıklamıştı. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun 50. kilometresinde. Günlük 3.000 varil petrol üretilen 1870 metre derinlikteki Yenişehir, 1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor. Günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır'daki günlük üretimi 6.500 varilken, Yenişehir, 1 kuyusuyla bu miktar 14.700 varil adetine çıkmış durumda. Özel sektör ile birlikte Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22.800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi kayıtlara geçiyor. Soru işaretleri yerini koruyor. Kimler bizim güçlü ülke olmamızı engelledi? Kapatılan kuyularda ne oldu da petrol fışkırmaya başladı, günlük üretim nasıl arttı? Bu kuyulara neden beton döküldü? Gelecek videolarda şunu anlatacağız. Son yıllarda nereye dönsek şöyle bir iddiayla karşılaşıyoruz, Lozan Antlaşması 100 yıl süreli yapılmıştır. Antlaşmaya ekli gizli maddelerde, Türkiye'nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için biz bunlardan yararlanamıyoruz. Antlaşmanın süresi 2023 yılında dolacak, dolayısıyla 2023'ten itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğiz. Bu iddia doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Eğer doğruysa bugüne kadar çıkaramadığımız madenlerimizi çıkararak 2023'ten sonra zengin olacağız demektir. Eğer bu bir şehir efsanesi ise, o zaman bunu kanıtlayalım ve tarihin çöplüğüne atalım. Bu sorular gelecek videolarda yerini bulacak. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz hızlı tren projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.